Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir turşu yapıyoruz, karışık bir turşu. Burada kornişonum var, 2 kilo. Burada şöyle güzel bir biber buldum pazardan, acı biber. Hem kırmızı hem yeşilini aldım. 1 kilo. Burada da havucum var, bu da 1 kilo. Bunlarla karışık bir turşu yapacağız. İki uçlarından biraz alıyorum. Sivri uçlu bir bıçakla çizik atıyorum. İki litre kaynatıp soğuttuğum suyum var. Artık turşu suyunu hazırlıyorum. 2 litre suya 2 bardak da sirke ilave edeceğim. Şöyle koyuyorum. Şöyle tepeleme değil. 2 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu. Altı yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ettim. Koyduğumuz malzeme suyun içerisinde iyice erisin. Hazırladığım turşu suyunu sebzelerin üzerine döküyorum. Şöyle hafiften karıştırıyorum. Ara ara şöyle bir 15 dakikaya bir karıştıralım. Yani 1 saat falan bu şekilde durursa, sebzeler yumuşarsa çok daha iyi olur. Bidona dizerken de çok daha fazla ürün koymuş oluruz. Ara ara gelip böyle karıştıracağız. Şöyle temizlediğim sarımsaklarım var. Onlardan da biraz serpiyorum.
Evet, güzelce yerleştirdim. Şimdi turşu suyunu ilave edeceğim. Turşu suyu eksik geldi. Bidonu tam doldurmadı. Ben 1 litre su tekrar hazırladım. Kaynamış 1 litre suya 1 bardak sirke, 3 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı da limon tuzu koydum. Ama muhakkak yine kaynamış suyla hazırlayalım. Kaynamış ve soğumuş suyla. Şimdi bunu da turşumun üzerine dökeceğim. Şimdi ağzını kapatıyorum artık. Şöyle sıkıca kapatalım, hava almasın. Evet. Bu şekilde hazırlamış olduk turşumuzu. Şöyle 10 gün, 15 gün sonra rahatlıkla artık yemeye başlayabiliriz. Serin bir yerde tutalım, güneş görmesin. Çok daha iyi olur. Turşularımızın yapımını bitirdik. Benim bir 5 kilo bir de 1 kilo bidonlarım doldu. Tam geldi hazırladığım sirkeli su ve sebzelerim. Tam 2 taneyi doldurdu. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi 10-15 gün sonra rahatlıkla tüketmeye başlayabiliriz. Bugünkü tarifimin de sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.